Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün çok değerli bir hocam var. Şeffaf plak tedavisini konuşacağız. Şeffaf plak tedavisi gündemden düşmüyor esasında. Sağlık gündeminde her zaman konuşuluyor, tartışılıyor. Çok da güzel sonuçları var. Herkes şeffaf plak için heyecanlı. Onu çok iyi biliyorum. Ortodonti uzmanımız Profesör Doktor Tancan Uysal şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. İyi Çok teşekkür sabahlar ederiz. olsun. İyi sabahlar olsun. Şeffaf plak gündemden düşmüyor Hiç hocam. düşmüyor. Sağlık gündeminde hep bir Tabii. şeffaf plak gündemi var sürekli ve çok güzel sonuçları var. Çok. Tabii yani insanlar biraz daha güzellik algısı, biraz daha fazla fotoğrafların çekilmesi, selfilerin çekilmesi, sosyal medyanın bu kadar gündemde olması. Dolayısıyla insanların birazcık daha böyle hem daha da tabii ki özgüvenli hayata yaklaşmaları bakımından önemli bir hale geldi. Güzel gülüşte aslına bakarsanız bu güzelliği tamamlayan en önemli faktörlerden birisi. Geçen günlerde bir post karşıma çıktı. Bir kişinin bir kaşı yok ve bir tane de burada küçük bir diş eksik. Direkt kaşı görmüyor insanlar. Direkt dişinin eksikliğini fark ediyor algıda seçicilik bakımından. Evet. Dolayısıyla dişlerimiz gerçekten çok önemli. Ve onların da Çok. güzel sıralanması çok önemli. Rengi çok önemli. Tabii sağlıklı olması, çürük olmaması, diş etlerinin sağlıklı olması çok önemli. Bunların düzgün sıralanması için artık teknoloji gelişti. 3 boyutlu taramalar, 3 boyutlu işte planlamalar bize şeffaf plakları getirdi. Dişleri daha güzel sıralamak amacıyla. Eskiden tellerle ne yapılabiliyorsa artık hemen hemen şeffaf plaklarla bu gündem tabii ki daha çok uzun süre yerini alacak gibi. İlk hatırlıyorum da yaklaşık bir 5-6 sene önce şeffaf plakların kullanım oranı Türkiye'de %1'di. Yani doktorlar bakımından %1 oranında şeffaf plak kullanılıyordu, %99 oranında diş telleri kullanılıyordu. Tel, evet. Son Tel rakamları, çoktu tabii son hocam. rakamları gördüm, istatistikler tutuluyor bununla ilgili. Yaklaşık olarak %65 şeffaf plak kullanılıyor, %35'e düşmüş telin olanı. Bence daha da düşecek hocam. Her geçen gün tabii teknoloji ve bizim de yani şeffaf plak da Sürekli update oluyor. planlamalar da yenileniyor. Çok daha başarılı sonuçlar, çok daha iyi Farkındayım. planlamalar, çok daha güzel Hocam sonuçlar. biz sizinle konuşmaya başladığımızdan beri Başladığımızda bile çok değişiklikler değişti. var. Kesinlikle, Farkındayım. Kesinlikle. Biz eskiden hastalarımızı her geldiğinde tellerini değiştiriyorduk. Orada göreceli bir şeyler yapıyorduk. Oradaki mevcut duruma göre. Şimdi başından sonuna kadar nereden nereye gideceğimizi planlıyoruz. Dişlerin daha tedavisinin başında hastamızın dişlerinin yüzünde nasıl duracağını gösteriyoruz. Bir gülümseme fotoğrafı çekiyoruz. Dişlerinin tedaviden sonra ne olacağını kendisine gösteriyoruz. Yüzünde, dudaklarında meydana gelebilecek değişimleri gösterebiliyoruz hastalarımıza. Bakın işte dişlerini sıraladıktan sonra dudakların böyle etkilenecek. Biraz ileri gidecek, biraz geri gelecek. Ya da bir ameliyat yapıyorsak ameliyatla beraber çenelerimiz ne şekilde değişecek bunları gösterebiliyoruz. Görmek inanmaktır. Çok Ebru doğru. Hanım. Çünkü daha Çok hiç doğru. hiç bilmediğiniz bir bilinmeyene. Çünkü hastayı siz anlatıyorsunuz tedavisiyle ilgili. Şurayı düzeltmem gerekiyor, burayı düzeltmem gerekiyor uzun uzun. Hasta diyor ki şimdi düzelecek mi doktor bey? Onun kafasında bir tane problemi var. Aslında siz her şeyi anlatıyorsun. Arkadaşın kapanışını anlatıyorsun ama onun kafasında küçücük oradaki problemi yatıyor. Dolayısıyla bunu daha baştan görünce hastalarımız bizlere çok daha güveniyorlar. Ve sonuçları da böyle bir şey başarılı olunca çok daha mutlu, mesut bir şekilde biz onları güldürmeye devam ediyoruz. Kesinlikle. Hocam peki şeffaf plaklarda en sonki gelişmeler neler eklendi? Hızlandığını biliyorum. Hani mesela tele göre arasında zaten hani her zaman konuşuyoruz arasındaki farkları ama yine şöyle bir üzerinden geçsek. Tedavi süreleri gerçekten daha kısaldı. Ne dedik? Birazcık daha böyle planlı, baştan sonunu planladığımızdan dolayı hangi aşamada dişi hareket ettirmem gerekiyor, hangi aşamada hareket ettirmem gerekiyor ben bunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla süre bakımından çok daha optimal seviyelere geldi. İkincisi zarar verme bakımından nedir zarar vermek? Biraz fazla kuvvet uygularsanız dişin sevdiği bir optimum kuvvet dediğimiz bir şey var. Eğer bunun üzerine kuvvet verirseniz diş istediğiniz gibi hareket etmiyor. Daha yavaş hareket ediyor. O yüzden biz her bir dişin kaç milimetre hareket edeceğini şeffaf plaklarımızı planlıyoruz. Normal şartlarda belli bir sayıda bir plak geliyor. Probleminizin şiddetine göre yaklaşık küçük probleminiz varsa atıyorum 10 tane şeffaf plak geliyor alt ve üst çenenize. Ya da çok şiddetli probleminiz varsa 70-80 tane şeffaf plak gelebiliyor. Buradaki problem sırasında bunu düzeltirken kaç plağa ihtiyacımız var ve kaç milimetre harekete ihtiyacımız var? Baştan bunları öngörmeniz gerekiyor. Planlamada biz bunları görebiliyoruz. Dolayısıyla küçük küçük istediğimiz hareketler verdiğimiz için dişler optimum hareket ediyorlar
Dolayısıyla hiç bizi yormadan, hastalarımıza ağrı vermeden, en önemli şeylerden birisi de bu. Çünkü tellerde biz birazcık fazla kuvvet uyguladığımızda hastalarımız daha fazla ağrı duyabiliyorlardı. Ama şeffaf plaklarda bu optimum seviyede kuvveti verdiğiniz zaman çok daha konforlu, hafif bir sıkma hissediyorlar dişlerinde. Ondan sonra bakıyorlar birkaç gün sonra o sıkma da ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bu da çok güzel bir şey. Ne Çok yenilikler iyi. var? Daha çok yenilikler var. İşte diyorum ya, biz yalnızca gülümsemesini simüle edebiliyorduk. Şimdi artık yüz taramaları alıyoruz hastadan. Yüzünü tarıyoruz. Tüm yüz. Tüm yüzü tarıyoruz. Bir tarayıcı, 3 boyutlu tarayıcıyla. Ondan sonra o dişleri de tam çenesinin içinde görünüyor zaten. Biz onları sıraladıktan sonra dudağımız geri mi gitti, ileri mi gitti, gülümsememiz ne kadar genişledi. Bir Hollywood smile terimi vardır bizim. Evet, evet. Gülümseme tasarımı, gülüş tasarımı da Gülüş deriz tasarımı. aynı şekilde. Bu gülüş tasarımını yaparken yüzde yumuşak dokularda ne gibi değişiklikler yapabileceğimizi harika bir şekilde görebiliyoruz. Onun için biz yenilikleri, Türk doktorları çok güzel takip ediyoruz. Çok hocam. Ve bugün daha İspanya'dan bir doktordan böyle bir şey aldım. Oğlu diş hekimliği okuyormuş ve Türkiye'ye göndermek istiyorum, ortodonti eğitimine devam etsin diye, sizden destek istiyorum diye bir mesaj aldım. Düşünün, Avrupa'dan güzel. böyle bir doktordan oğlunu Türkiye'ye emanet edecek şekilde, eğitimini emanet edecek şekilde bir mesaj alabiliyorum. Çok büyük mutluluk verici bir şey. Çok büyük mutluluk Onun için verici hocam. ne kadar Harika. güzel. Türk doktorları işte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gerçekten beni Türk hekimlerine Hekimlerine emanet ediniz demiş. Kesinlikle hocam. O yüzden de ben geldiğimiz aşamadan bir diş hekimi, bir ortodonti profesörü olarak çok memnunum ve bu ışığı da hem kendi doktorlarımıza hem kendi meslektaşlarımıza aynı zamanda da dünyaya saçmaya devam ediyoruz. Ne mutlu hocam bize. Teşekkür ederiz. Teşekkür Yani ederiz. şeylerden haberimiz var. Akın akın insanlar geliyor burada bu ortodonti Tabii, tedavilerini, tabii, diş tabii. tedavilerini Tedavilerini yaptırıyorlar, görüyorlar. Bir de hani uzaktan tedavi de olabiliyor ya artık. Süper. Şeffaf plak Süper. konusunda mesela Harika. o da büyük rahatlık. Tabii. Müthiş Eskiden hocam. Bir ayda de bir çok görmemiz pratiksiniz gerekiyor. hocam. Siz Teşekkür ederiz. Türk Teşekkür hekimleri ederiz. Teşekkür gerçekten ederiz. nokta atışı, hızlı bir tedavi ve pratiklik. Doğru. Mesela doğru. yurt dışında yani herhangi bir muayeneye gitmiş biri bunu çok iyi anlar. Kesinlikle. Çünkü biz çeşit çeşit vakaları görebiliyoruz. Evet Farklı hocam. farklı malokluzyonları görebiliyoruz. Ağızdaki problemleri görebiliyoruz. Ne kadar çok bir problemi görürseniz ve onunla ilgili kafa yorarsanız çok daha basit ve pratik çözümler geliştirebiliyorsunuz. Uluslararası bir toplantıda birçok doktorun bir arada bir vakayı tartıştığı bir ortamda çok basit, çok sıradan gördüğüm bir vaka olduğu için hemen bir öneri sununca herkes birbirine baktı ve dedi ki ya biz bunu niye düşünmedik daha önceden? Dolayısıyla bu pratikliğimiz Ne güzel gerçekten hocam. güzel ve çok güzel bir şeye işaret ettiniz. Uzaktan tedaviler. Evet, uzaktan çok tedavi. güzel tedavilerimiz. Eskiden telleri ayda bir görüp sıkıştırmamız ya da telleri değiştirmemiz gerekiyordu. Fakat şu anda yalnızca bir başlangıçta hastamızı görüyoruz. 2-3 hafta sonra plakları geliyor. Plaklarını ağzına taktıktan sonra Amerika hastasına ben 1 yıllık plakları uzağa veriyorum. Hastalarımız 8-10 günde bir sırayla plaklarını değiştiriyorlar. 2-2,5 ayda bir. Normalde İzmir hastasını görüyorum ama Amerika'dan, Almanya'dan hastalarımız 6 ayda bir, 8 ayda bir aralıklarla çok daha uzun aralıklar görebiliyoruz. Ve uzaktan da ellerine bir cep telefonları için lens veriyoruz. O lensi sisteme yüklüyorlar. Bir yapay zeka ağızda problem var mı? Plakları güzel Bir oturuyor uygulama mu? var ama değil mi Aynen, hocam? uygulama var, bir application var. Onun aracılığıyla dişleri hareket ediyor mu etmiyor mu problemleri görüyor. Eğer problem görmüyorsa diyor ki bir sonraki plana geç. Eğer problem görüyorsa doktoru uyarıyor. Ben doktor olarak diyorum ki hastama şunu eksik yapıyorsun, şunu daha iyi yapman Hocam gerek. bu nasıl bir şunu sistem yapacaksın. ya? Bunu Uzaktan. 50 yıl önce hocam, Aklımın ucundan 30 yıl geçirmezdi. önce mesela değil mi? Hadi bırakın 50'ye bırakın ya. 20 yıl olsun hocam ya. İmkansız Ebru Hanım. Uzaktan hasta tedavi etmek ben gülerdim. Ama Yani dalga mı geçiyorsunuz dünyaya derdik değil bu mi? pandemi bambaşka şeyler öğretiştik. Hepimiz yaşıyoruz evlerimizde. Yaşıyoruz. Her de istediğimiz evimize anında geliyor. Dolayısıyla artık tedavilerimiz de uzaktan da olsa hiç sıkıntısız istediğimiz gibi baştan güzel planlayarak şeffaf plaklarla dişlerimizi düzeltebiliyoruz. Muhteşem hocam. Geliyor turist buraya. Evet. Tedavisini güzel tanısı koyuluyor, karar veriliyor, yapılıyor. Başlanıyor. Ondan sonra alıyor plaklarını ve ülkesine gidiyor. Evet, Mis. aynen, Mis. aynen. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Çok Ebru teşekkür Hanım. Sağ ediyorum. olun, sağ Gerçekten olun. sizinle böyle hemen geçiyor. Aynen öyle oldu. Her zaman Evet. birlikte artık birbirimizi de hani Tanıdık. tanıdığımız için
o sohbet şeklinde aynen, gidiyor ama aynen. ekrana da bunun yansıdığını Yansıyor. çok hissediyorum Kesinlikle, hocam. kesinlikle. Ağzınıza sağlık. İyi Teşekkür ki ederim. varsınız hocam. Teşekkür ederim. Eksik olmayın İbrahim Hanım. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.